Dünya son derece çalkantılı bir süreçten geçiyor. Gün geçmiyor ki herhangi bir ülkeden yeni bir son dakika gelişmesi haberlere düşmesin. Hal böyleyken bazı çok kritik detaylar arada kaynıyor. Çin'in dev savaş gemileriyle Avustralya'nın arka bahçemiz dediği yerde gerçekleştirdiği atışlı tatbikat da işte bu haberlerden biriydi. Tatbikatın ateşli olması ve Çin'in bu durumu Avustralya'ya 24 saat yerine sadece 2 saat önce bildirmesi başlı başına bir kriz sebebiydi. Ancak asıl olay tatbikatta boy gösteren Çin'in yeni savaş gemisi Xianyang oldu. Muadillerinden kimi konularda kat be kat daha iyi durumdaki bu gemi sadece Amerika'ya bir yanıt değil, aynı zamanda Pekin'in Pasifik ve uzak denizlerle ilgili nasıl bir planı olduğunun da en somut göstergelerinden. Envanter serimizin bu bölümünde Çin'in Type 55 sınıfı destroyerine daha yakından bakıyoruz. Çin'e ait 2 savaş gemisi ve onlara eşlik eden ikmal platformu Avustralya'nın münhasır ekonomik alanı içerisinde tatbikat icra etti. Çin'in savaş oyuncuları önce Avustralya ile Yeni Zelanda arasında uzanan Tasman Denizi'ni boydan boya geçti. Avustralya elbette tüm bu süreci adım adım takip etti ancak bir şey yapamadı. Çünkü tatbikat uluslararası sularda icra edilecekti ve Pekin tarafı zararsız geçiş hakkını kullanarak tam yol ilerledi. Asıl gerginlik ise Çin'in tatbikatı atışlı hale dönüştürmesiyle yaşandı. Çünkü bu gibi durumlarda ülkeler çevredeki tüm unsurlara en az 24 saat öncesinden haber veriyordu. Çin yönetimi ise bu kurala uymadı. Duyuruyu atışa 2 saat gibi çok kısa bir süre kala yaptı. Avustralya makamları apar topar başta deniz ve sivil hava trafiği dahil olmak üzere bölgedeki herkesi uyardı. Çin donanmasının Avustralya'nın arka bahçesinde tatbikat yapması ve varlık göstermesi elbette başlı başına büyük bir meydan okumaydı. Ama hepsi bununla sınırlı değildi. Tatbikata katılan savaş gemilerinden birisi oldukça dikkat çekiciydi. Bu gemi 108 borda numaralı Xianyang muhribiydi. Xianyang temelde Type 55 sınıfı bir destroyerdi. Bu sınıfta üretilen gemilerin en sonuncusuydu. Aslına bakarsanız Çin'in derin mavilerde görev yapabilecek büyük destroyerler üretme arzusu 1900'lü yılların son çeyreğinde iyice görünür oldu. Bu kapsamda 55 isimli destroyer projesi 1976'da başladı. O dönemde Çin'in sahip olduğu teknolojik imkan ve kabiliyetlerin bu projeyi hayata geçirmeye yetmeyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla proje 1983 yılında teknik imkansızlıklar nedeniyle rafa kaldırıldı. Aslında yaşananları yapamayacağız, tamamen vazgeçelim olarak okumak doğru olmaz. Çin'in o yıllarda Amerika başta olmak üzere batılı kimi devletlerle arası gayet iyiydi. Bu nedenle Pekin yönetimi teknoloji transfer edelim ya da doğrudan satın alalım düşüncesinin daha hızlı sonuç vereceğini düşündü. Gerçekten de Amerika o yıllarda Çin'le teknoloji paylaşımında bir hayli bonkör davranıyordu. Ancak 1989 yılında Tiananmen olayları olarak bilinen süreçle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler bir hayli gerildi. Tiananmen meydan olayları 4 Haziran vakası olarak da biliniyor. O dönemde hükümetin yozlaştığını ve baskıcı hale geldiğini düşünen başta öğrenciler olmak üzere çeşitli gruplar sokağa indi. Gösterilerin güç kullanılarak bastırılmasıyla birlikte olaylar bir anda çığırından çıktı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaşananların ardından Çin'in batılı ülkelerden teknoloji alma işi de suya düştü ve 55 projesi bir kez daha rafa kaldırılmak zorunda kaldı. Bir dönem neredeyse unutulan projenin filizlenmesi için çeyrek asır geçmesi gerekti. 2014'te Çin medyasına düşen bazı görseller Type 55 projesinin yeniden hayat bulduğunu gösterdi. Fotoğraflarda birebir ölçekli maket vardı. Üzerinde ise radarlar dahil tüm elektronik sistemler takılmış haldeydi. Wuhan'daki tesislerde görüntülenen bu maket aslında Çin'in yeni savaş gemisi için geliştirdiği sistemleri test ettiğini gösteren en önemli kanıtlardan biriydi. İlk görsellerin ardından bazı bilgiler de peyderpey medyaya yansımaya başladı. Çin 10.000 tonluk Destroyer ismini verdiği savaş gemisi projesini kendi içinde tasarlıyordu. Devlete ait gemi inşaat sanayisine verilen bu görev için 701 isimli araştırma enstitüsü seçilmişti. Tasarımcıların en önemli hedeflerinden biri radar görünürlüğü çok ama çok düşük bir gemi inşa edebilmekti. Radar kesit alanı bu nedenle çok küçük tutuldu. Ancak bu tek başına yeterli değildi. Geminin akustik, elektromanyetik ve ısıl izini de düşürmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Gemilerin inşası için Çin içinden 2 büyük firma seçildi. Her iki kuruluş da daha önce büyük askeri gemilerin inşasında görev almıştı ve hatırı sayılır tecrübeleri vardı. Proje raftan indiğinde 8 gemi yapılacak hedefi kondu. İlk 2 gemi için 2014 ve 2015'te ard arda adımlar atıldı. Birinci gemi 3 yıl gibi nispeten kısa sürede denize indi. Testleri başarılı
başarıyla geçtikten sonra 2020'de resmi olarak envantere alındı. Çin diğer pek çok alanda olduğu gibi bu işte de hızlı davrandı. Projenin 8. ve son gemisi Aralık 2022'de donanmaya teslim edildi. Bu kapsamda inşa edilen platformlardan biri olan Nanshang Destroyer'i 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Asya'da inşa edilen en büyük savaş gemisi unvanını kazandı. Gemi 180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeydi. Tam yüklü deplasmanı 13.000 tona yaklaşıyordu. İşte Type 55 sınıfı bu kadar büyük bir gemi olmasına rağmen son derece düşük su çekimine sahipti. Geminin 7 metrenin altında su çekim değeri vardı. Bu da sığ sularda dahi başarıyla görev yapabilmelerinin önünü açıyordu. Type 55 sadece sahip olduğu devasa boyutuyla dikkat çekmiyor. En ilginç kabiliyetlerinden biri üzerindeki 112 hücrelik dikey fırlatma sistemi. Geminin ayrıca son derece gelişmiş elektronik sistemleri ve yüksek ateş gücünü son teknolojiyle buluşturan bir yapısı var. Her ne kadar Çin donanması Type 55'i destroyer olarak sınıflandırmış olsa da herkes onlarla aynı fikirde değil. Örneğin Amerika Type 55'i kruvazör olarak tanımlıyor. Aslında Type 55 Amerikalı muadillerine kıyasla daha ağır. Ateş gücü ise onlardan daha fazla. Amerikan Savunma Bakanlığı Çin'in Type 55 projesini uçak gemilerine eşlik etmek amacıyla inşa ettiği iddiasında. Gemiyle ilgili biraz detaylara inelim ve hemen herkesin merak ettiği ateş gücüyle devam edelim. Type 55 sınıfı gemilerin önünde 64 adetlik dikey fırlatma hücresi yer alıyor. Geminin arkasında ise 48 adetlik dikey fırlatma hücresi bulunuyor. Kutu şeklinde inşa edilen bu hücrelerden farklı görevlerde kullanılabilecek türlerde füzeler ateşlenebiliyor. Burada ilginç bir detay var. Çin'in gemilerindeki fırlatma hücreleri evrensel dikey atım sistemi olarak bilinen alternatiflerine göre daha büyük ebatlara sahip. Daha net bir ifadeyle Çin, standartları takip etmeyip daha büyük ölçekli bir fırlatma hücresi inşa etti. Bu farklılığın altında yatan en önemli neden Çin yapımı dikey fırlatma hücrelerinin balistik füze ateşleme kabiliyetine kavuşmak istemesi. Type 55 Destroyer'i YJ-21 balistik füzelerini ateşleyebiliyor. Konvansiyonel savaş başlığıyla donatılan füzenin menzili yaklaşık 1500 kilometre. Bahsettiğimiz füze sesten 6 ila 10 kat daha hızlı gidebiliyor. Type 55 Destroyer'inin ateşleyebildiği silahlardan bir diğeri YJ-18 füzesi. Gemiden gemiye ateşlenen bir füze olan YJ-18 ilk bakışta Rus yapısı 3M54E füzelerine benziyor. YJ-18 için füze içinde füze desek yanlış olmaz. Hemen izah edelim. YJ-18 füzesi hedefe 40 kilometre kalana kadar sesin 0.8 katı hızla uçuyor. Aslında bu bir taşıyıcı füze. Sonra uygun bir aralıkta asıl füze taşıyıcısı kapsülü terk ediyor. Bu ikinci füzede katı yakıtlı motor kullanılıyor. Bu sayede sesten 3 kat daha hızlı ilerleyebiliyor. Böylesine süratli bir füzenin 300 kiloluk bir savaş başlığına sahip olduğunu da düşünürsek ortaya nedenli kritik bir ateş gücünün çıktığını anlamak zor değil. Amerika'ya göre Çin'in bu füzesi tek bir atışla Aegis Destroyer'ini savaş dışı bırakabilir. YJ-18'in füzesinin anti-radyasyon özellikli savaş başlığı da bulunuyor. Bu füze düşmanın 50 metre yakınında patlaması halinde hedef geminin elektronik sistemlerinin %60'ını imha edebiliyor. YJ-18 aynı zamanda karşı konulması çok güç bir füze. Bunun birinci nedeni son derece yüksek yaklaşma hızı. Gemilerin öz savunma sistemleri genellikle ses hızının altında uçan füzeler için optimize ediliyor. YJ-18 ise ses hızının 3 katı hızda uçabiliyor. YJ-18'in önlenmesini güçleştiren tek özelliği yüksek hızı değil. Bu füzeler deniz seviyesinde uçuyor. Yetmiyor, son aşamada kaçınma manevraları dahi yapabiliyor. Her açıdan karşı konulması imkansıza yakın bir güç. Yine de kimi savunma sanayi uzmanları Amerikalı SM-6 füzesinin YJ-18'leri durdurabileceğini iddia ediyor. Type 55 Destroyer'i CJ-10 seyir füzeleri sayesinde kara saldırısı da yapabiliyor. Bunun da ilginç bir geçmişi var. Kısaca bir parantez açıp öyle devam edelim. Çin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna'dan KH-55 seyir füzeleri satın aldı. Rus istihbarat belgelerine göre Pekin sadece bu füzelerin alımıyla yetinmedi. Sırbistan ve Irak'tan da patlamamış Tomahawk füzeleri satın alındı. Çin bu füzeleri tersine mühendislikle kopyaladı ve nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesini geliştirdi. CJ-10 seyir füzesi 500 kilogramlık savaş başlığını 1500 kilometreden daha uzak menzillere taşıyabiliyor. Amerikalı uzmanlar menzilin 2000 kilometre olduğu iddiasında. CJ-10 seyir füzesinin cep değeri 10 metre. Ki bu değer seyir füzesi için son derece etkili bir vuruş gücü anlamına geliyor. Type 55 Destroyer'i CJ-10 füzesinin kara saldırısı için geliştirilen modelini kullanabildiği gibi CJ-10 isminde gemiden gemiye ateşlenen varyantını da ateşleyebiliyor. Bu füzenin menzili
menzili açık kaynaklarda 800 kilometre olarak geçiyor. Çin'in bu dev gemisi hava savunma içinde çok sayıda füzeyi kullanabilmesiyle öne çıkıyor. Bunların belki de en önemlisi HQ-26 hava savunma füzesi. Çin'in uzun yıllardır bu füzeyi geliştirmeye çalıştığı biliniyor. Balistik füze engelleme kabiliyeti olan füze, hit to kill yaparak, yani hedefine çarparak düşmanı imha edebiliyor. Orta ve uzun menzilli balistik füzeleri ise onlar henüz orta yol aşamasındayken imha edebileceği iddia ediliyor. Ki bildiğiniz üzere bu füzeler terminal aşamasındayken durdurulması neredeyse imkansız oluyor. Çin donanmasının düşman hedefleri için kullandığı bir başka füze, HHQ-9. Bu füzeler Type 52'de ve Type 55 sınıfı destroyerlerde standart olarak kullanılıyor. Eldeki verilere göre 200 kilometreye yakın menzili olan HHQ-9 sadece hava hedeflerine karşı değil, deniz yalayarak gelen seyir füzelerine karşı da etkili. Type 55 destroyerini düşman seyir füzelerine karşı koruyan bir başka sistemse HHQ-10 füzesi. Bu sistem için Amerika menşeili RAM füzesinin Çinli muadili diyebiliriz. Çin bu füzeleri geminin arkasına yerleştirilmiş 24'lü lançerden ateşliyor. Füze alçak irtifadaki hedefleri 6 ila 9 kilometre menzilden imha edebiliyor. Denizcilikte geminin arkası pupa, önü ise pruva olarak biliniyor. Type 55 destroyerinin pupası HHQ-10 sistemine emanet. Pruva'da ise Type 1130 yakın savunma silahını görüyoruz. Sistem 30 mm çapında mermi ateşleyen 11 namlulu bir Gatling silahından oluşuyor. Dakikada 11.000 mermi ateşlenebiliyor. Ki bu mermiler sesten 4 kat daha hızlı hareket ediyor ve bu da hedef imha oranını %96'ya taşıyor. Type 55 destroyerlerinde 130 mm çapında mühimmat ateşleyebilen HPJ-45 baş topu kullanılıyor. Elbette böylesine gelişmiş bir geminin denizaltı savunma harbi kabiliyetleri de adından söz ettiriyor. Bildiğiniz üzere torpidolar hem denizaltı savunma harbinde hem de su üstündeki savaşta genelde başrolde oluyor. Type 55 sınıfı destroyerler denizaltı savunma harbi için 324 mm çapında U-7 torpidolarına güveniyor. Torpidolar geminin iki yanında bulunan üçlü torpido tüplerinden ateşleniyor. U-7 torpidoları 400 metre derinlikte görev yapabiliyor ve ağırlığı 45 kilogram olan zırh delici savaş başlığı taşıyor. Gelelim geminin sensörlerine. Sensör dediğimizde doğal olarak ilk sırada radarlar akla geliyor. Type 55 destroyerinde 346B radarı kullanılıyor. Bu radara Çinliler ejderha gözü adını veriyor. Bir önceki seriden neredeyse %40 daha büyük bir radardan bahsediyoruz. Büyütülmüş paneller radarın menziline olumlu katkı yapıyor. Çin savunma sanayi medyasına yansıyan kimi bilgilerde 346B radarının 600 kilometre gibi çok ciddi bir menzil değerine sahip olduğu öne sürülüyor. Çinli mühendislerce geliştirilen bu radarın bir diğer özelliği de düşük görünürlük sahibi olduğu iddia edilen muhtemel düşman hedefleri hızlıca tespit edebilmesi. Çin'in bu gemiyi inşa ederken radar soğutma teknolojisinde farklı bir yol izlediğini de görüyoruz. Serinin ilk modelleri havayla soğutulurken son versiyonda bu iş için özel sıvılar kullanılıyor. Ki radar ısındıkça performansın düştüğü bilgisinden yola çıkarsak bu yeni yöntemle aslında Çin'in uzun süre üst düzey değerlerde çalışabilecek bir ürüne sahip olduğu anlaşılıyor. Gemilerin denizaltılarla savaşında en büyük yardımcıları sonar sistemleri. Type 55 bu görev için karinaya monte edilen sonar kullanıyor. Ayrıca çekili sonar sistemlerine de sahip. Tabi bu noktada helikopterler de işin içine giriyor. Çünkü onlar da denizaltı savunma harbinin olmazsa olmazı. Type 55 destroyerler orta büyüklükte 2 helikopteri içine alabilen bir hangara sahip. Type 55 destroyerlerde itki sistemi olarak kombine gaz türbinleri kullanılıyor. 4 adet 28 megawatt gücündeki gaz türbini sayesinde bu koca gemi 30 deniz mili gibi yüksek bir hıza ulaşabiliyor. Bu yüksek hız özellikle uçak gemisi gruplarına eşlik ederken çok değerli bir hal alıyor. Çin'in şu ana kadar 8 gemiyi hizmete aldığını söylemiştik. Halihazırda 9. geminin deniz testleri devam ediyor ve o da donanmaya katılmak için gün sayıyor. Bir yandan da 10. ve 11. gemilerde inşa ediliyor. Ki Çin'in pek çok alanda olduğu gibi gemi inşasında da dünyanın birkaç adım önünde olduğunu herkes kabul ediyor. Günün sonunda Type 55 sınıfı gemilerden en az 16 adet üretilmesi bekleniyor. Tüm bu üstün özelliklerine rağmen Çin tarafında Type 55 ile ilgili soru işaretleri tamamen giderilmiş değil. Ülkenin gelecekte bu sınıfta kaç gemi inşa edeceği bir türlü netleşmedi. Özellikle yabancı haber ajansları Pekin'in farklı bir yol haritası izleyebileceği üzerinde duruyor. Eldeki fotoğrafa baktığımızda Çin donanmasının su üstü filosunun bel kemiğini Type 52D sınıfı destroyerler oluşturacak gibi duruyor. Elbette Çin'in böyle bir karar almasının farklı gerekçeleri var. Biz en azından bildiklerimizi size aktarıp yolumuza öyle devam edelim. Her şeyden önce
Sadece tek bir Type 55 gemisinin maliyeti 900 milyon doların üzerinde. Çin'in baş döndüren hızına rağmen bu platformların yapımı yaklaşık 3 yıl sürüyor. Donanmanın bu sınıfta başrol oyuncusu olması beklenen Type 52D ise neredeyse yarı fiyatına mal oluyor. İnşa süreci de yaklaşık 2 yıl sürüyor. Doğal olarak Çin donanması kararlı bir şekilde Type 52D filosunu genişletiyor. Ancak bu bilgiler sizi yanıltmasın. Type 55 elbette rafa kalkmıyor. Çinli mühendisler Type 52D'yi inşa ederken ilginç bir yol izledi. Buna göre Type 55'in üzerindeki sistemler gerektiği durumda Type 52D üzerinde yer alan silahları güdümleyebiliyor. Haliyle bu iki gemi birbirini tamamlıyor. Çin de zaten tatbikatlarda bu iki gemiyi bahsettiğimiz senaryoya uygun olarak kullanıyor. Çin donanmasının gözbebeği olan Type 55 sınıfı destroyer'i anlattığımız içeriğimizin sonuna geldik. Çin sanki bir şeylere yetişmeye çalışıyor ve çok ama çok hızlı bir şekilde donanmasına gelişmiş platformlar ekliyor. Videonun başında da bahsetmiştik. Dünya çok ilginç dönemlerden geçiyor. Akıllarda Amerika-Çin kapışması var ve er meydanının Pasifik olacağı konusunda da neredeyse herkes hemfikir. Pekin bir yandan Amerika'nın gümrük vergileri başta olmak üzere yeniden başlattığı ekonomik savaşa karşı kendini korumak istiyor. Diğer yandan da giderek yaklaştığına inandığı büyük kapışma için kendini hazırlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Terazinin bir tarafında dünyanın dört bir yanında çok uzun yıllardır her türlü savaş senaryosunu bir fiil yaşamış Amerikan donanması var. Diğer yandaysa son derece hızlı bir şekilde gemi üretebilen ve bunları en gelişmiş sistemlerle donatabilen Çin donanması yer alıyor. Günün sonunda nitelik nicelik açısından sizce iki ülkenin donanmaları açısından ortaya nasıl bir fotoğraf çıkıyor? Görüşlerinizi ve yakın gelecekte bu alanda neler olabileceğine dair tahminlerinizi yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. En güncel olayları en doğru ve tarafsız bir şekilde GZT'nin YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Çin donanmasının Avustralya'nın arka bahçesinde tatbikat yapması ve varlık göstermesi elbette başlı başına büyük bir meydan okumaydı. Ama hepsi bununla sınırlı değildi. Tatbikata katılan savaş gemilerinden birisi oldukça dikkat çekiciydi. Bu gemi 108 Borda numaralı Xianyang muhribiydi.